Mourinho'nun imza töreni ve açıklamaları. Mourinho nelerden bahsetti? Marca, Defensa Central, Mundo Deportivo gazeteleri Arda Güler hakkında neler yazdı? Bu gazetelerden birisi Arda Güler'i ilk 11 oyuncusu olarak görmüyor. Arda Güler Espanyol maçında ilk 11'de olacak mı? Real Madrid'den haberler, Arda Güler'den haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Dünkü videoda herkes doğum günümü kutlamış ama ben bugün doğum günüm demiştim. Doğum günüm bugün. Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim. Yazamadıklarım olduysa kusura bakmasın. Bugün benim doğum günüm olduğuna göre bu videoya şöyle bir 5000 like gelir mi arkadaşlar? Abarttım belki de. 5000 like gelirse benim için hediye olmuş olur. Ama dersen ki ben sana daha büyük hediye vermek istiyorum. Abone olup bildirim zilini açarsan daha mutlu olurum. Ve abone olmak ücretsiz dediğim gibi. Real Madrid'in gündemi de oldukça yoğun arkadaşlar. Hemen girelim. Mourinho'nun imza töreni vardı bugün ve açıklamaları var. Mourinho Real Madrid tarafından resmen tanıtıldı. Mourinho ve Perez 15 Şampiyonlar Ligi kupasıyla birlikte. Mourinho'ya böyle kısa kısa sorular sorulmuş. Real Madrid'i tek kelimeyle açıkla, kalp diyor. Teknik direktör olarak kendinizi tek kelimeyle nasıl anlatırsınız? Mourinho zirve diyor. Ve Mourinho ben hep sizden biri oldum diyor. Ama Benfica maçında böyle bayağı bir seviniyordu ya. Mourinho bu ilk seferden bile daha güzel. Evet, gizli bir yeteneğiniz var mı diye soruluyor Mourinho'ya. Onun cevabı hayır. Mourinho her zaman bir Madridista oldu. Ayrıldığımda bile. Ben sizden biriyim. Real Madrid'i seviyorum. Sanki eve dönmek gibi. Duygusal açıdan ilk seferden bile daha güzel diyor. Buradayım ve Real Madrid için çalışmak üzereyim. Herkesin bunu takip etmesini istiyorum. Valdebebas'a giren herkesin bunu hissetmesini istiyorum. Sözler yeterli değil çünkü daha çok bir görev gibi. Buradayım ki herkese daha iyi olmalarına yardım edeyim ve çalışma, sorumluluk ve hırs kültürünü yaratalım. Evet, gelelim günün bomba haberine arkadaşlar. Marca gazetesinin haberiydi. Mourinho, Bellingham ve Arda Güler'i aynı ilk 11'e sokmaya çalışıyor. Bu onun en büyük ikilemi gibi bir şey sanırım arkadaşlar. İkisini birlikte mi oynatmak istiyor yoksa ayrı ayrı mı oynatmak istiyor ben de anlamadım. Sezon başlayacak ve Arda Güler büyük ihtimalle ilk maçta ilk 11'de olacaktır. Ama Bellingham formunu yakaladıkça ne olacak bilmiyoruz. Bugünkü antrenmandan arkadaşlar, Bellingham burada koşuya başlıyor. Diyorum ya, Arda Güler'in arkada da gözü var. Abi bunun buradan geldiğini hissediyor. Bellingham'ın önüne direkt topu, bak hala bak şu açıda görmüyor aslında Bellingham'ı. Önüne bırakıyor. Bellingham da topu ağlara gönderiyor. Özellikle bir de böyle değişimli falan oynasalar güzel olur. Arda'nın olabildiğince süre almasını istiyorum ama geri planda da olmasını istemiyorum aslında. 10 numara bölgesinde Mbappe ile arasındaki olan uyumu gördük hepimiz. Arda Güler 10 numarada oynamalıdır ama isimler ve fiyatlar biraz düşük kalıyor arkadaşlar. Arda Güler La Liga'daki başlangıçta ilk maçta ilk 11'de yer alacak. Mourinho için sabit bir isim. Sezon öncesi performansıyla seviye atladığını kanıtladı. Bunu hak ediyor diyor AS gazetesi. Evet, gelelim İspanyol basınına. Marca gazetesiyle başlıyoruz. Az önceki hakem. Mourinho'nun büyük ikilemi. Portekizli teknik direktör en iyi pozisyonları örtüşen iki oyuncu olan Bellingham ve Arda Güler'i ilk 11'de nasıl oynatacağının yollarını arıyor. Bellingham ve Arda Güler'i ilk 11'e nasıl yerleştirecekler? İkisi için de en uygun pozisyon 10 numara pozisyonu. Ben Bellingham'ın hala öyle olduğunu düşünmüyorum. 8 numarada daha iyi Bellingham. Valdebebas'taki iki yetenekli oyuncuya yer bulmanın kolay olmadığı sorusu akıllarda kalıyor. Kıdem açısından bakıldığında Bellingham'ın Mbappe'nin arkasında, Vini ve Diomande'nin ise kanatlarda oynaması bekleniliyor. O zaman Diomande yeni geldi, Arda Güler oynasın. Bu kadar saçma bir şey olabilir mi ya? Kıdem ne abi? Benim bildiğim takımda hak eden oynar orayı. Ancak İngiliz milli oyuncunun geç dönüşüyle sekteye uğrayan hazırlık kampı saf hücum orta saha pozisyonunun 3 yıl önce kulübe katıldığından beri takımda kalıcı bir yer arayan Arda Güler'e en uygun olduğunu bir kez daha gösterdi. Arda aslında cumartesi günü Espanyol'a karşı oynanacak maçta sona erecek hazırlık döneminde Real Madrid'in en iyi oyuncularından biri oldu. Mbappe ile olan mükemmel uyumu yaptığı çok sayıda asistle de vurgulanıyor. Ve bu da büyük bir avantaj. Türk oyuncu özellikle rakip savunmanın arkasına yaptığı hızlı koşular konusunda Mbappe'nin oyununu en iyi anlayan oyuncu. Bu çok önemli, bakın arkadaşlar, takımda Mbappe varsa arkasında Arda olmalıdır. Bu Mbappe'nin Vini veya Bellingham ile henüz yakalayamadığı bir anlayış. Çok önemli. Bu Mbappe'nin Vinicius veya Bellingham ile henüz yakalayamadığı bir anlayış.
Diomande ile ne olacağı ise henüz belirsiz. Öte yandan hiyerarşi sorunu var. Bu noktada Bellingham'ın kulüp için her düzeyde değeri açısından Arda'dan daha önemli olduğundan kimse şüphe duymuyor. Katılmıyorum, böyle bir şey olamaz. Bu çok ayıp yani. O zaman Bernardo Silva yeni geldi. Bekleyecek. Arda oynayacak. Arda burada uzun zamandır var. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çok saçma. Bu elbette Dünya Kupası'nda gösterdiği gibi sportif yönü de içeriyor. Bellingham Kane'in arkasında ve iki çok geniş kanat oyuncusuyla oynarken en büyük gücünü yeniden keşfetti. Önemli olan Real Madrid'de nasıl oynadığı. Bence öyle. Orta sahanın neredeyse her pozisyonundan gol pozisyonlarına girebilen bir oyuncu olma yeteneği. O zaman 8 numarayı alalım seni. Oradan da girersin. Evet, geçirdiği sakatlıktan sonra, Dünya Kupası'nda gösterdiği performanstan sonra hem İngiltere milli takımı hem de Real Madrid için vazgeçilmez olması gerektiğini gösterdi diyorlar. Dünya Kupası'nın önemi arkadaşlar. Böylesine hücum potansiyeline sahip iki oyuncuyu kadroya yerleştirmek, Mourinho'nun sezon ilerledikçe vermesi gereken kararlardan sadece biri. Ancak tek karar değil. Burada çift pivot pozisyonundan da bahsediyorlar. Arda'nın çok yönlülüğü onu oyun kurucu rolü için bir alternatif haline getiriyor. Çünkü Bellingham ile arasında eğer birisi yer değiştirecekse bunun Türk oyuncu olacağı açık görünüyor. Hani Bellingham her yerden gol atıyordu, her yerde oynuyordu. Şimdi Arda oynuyor diyorlar. Garip. Mourinho Real Madrid'deki ilk günlerinden itibaren Bellingham için ideal pozisyonunun geçen sezonkiyle pek ilgisi olmadığını açıkça belirtti. Yani 8'de oynamayacak, 6'da oynamayacak diyor. 10'da oynayacak diyor. Geçen sezon birçok maçta rakip ceza sahasından uzakta veya hatta kanatlarda oynamıştı. Onu merkezde ve rakip ceza sahasına hücum etme özgürlüğüyle istiyor. Gerçekten de sezon çok uzun. Sakatlıklar, cezalar, form zirveleri var. Ve Mourinho'nun bir fikri var. Ancak tek bir oyun stiline fanatik bir şekilde bağlı değil. Her halükarda her birinin kendine özgü bir stili olan ve ikisi de yeni Real Madrid'in temel parçaları olmaya aday iki kilit oyuncu arasında seçim yapmak zorunda kalmanın getirdiği hoş bir ikilemle karşı karşıya. Bunların üzerine Kroos'un bir söylemi vardı, biliyorsunuz, bir yorumu vardı Arda Güler hakkında kendi YouTube kanalında. Kroos Arda Güler'i Real Madrid'in geleceğinin oyuncusu olarak nitelendirdi ve sahadaki taktiksel pozisyonunu açıkladı. Kroos, Real Madrid'de genç Türk Arda Güler'de bir umut ışığı görüyor. Arda Güler geleceğin oyuncusu. Bu yıl çok oynadı ve Real Madrid için çok önemli olacak. En iyi pozisyonu kaleye yakın 10 numara pozisyonu, harika bir son pas yeteneğine sahip. Bu yüzden forvetlere ve kanat oyuncularına yakın oynaması gerekiyor. Hücum oyuncusu değil. Bu yüzden merkezde potansiyelini kaybediyor. Ancak geriden oyun kurabiliyor diye analiz etti. Kroos'un bu kısa yazısını da hatırlattık. Marka'nın yaptığı da haberde arkadaşlar. Gelelim Defensa Central'e arkadaşlar. Buradaki bu arkadaş Arda Güler'in ilk 11 oyuncusu olmadığını söylüyor. Gazeteci Javier, Bernardo Silva Real Madrid'de yedek kulübesinde olacak çünkü Mourinho, Tchouaméni veya Valverde'yi yedek kulübesine oturtmayacak. Hazırlık kampının en iyi oyuncusu Arda Güler ve o da ilk 11'de yer almayacak diyor. Bernardo Silva da yedekte kalacak diyor. Gelecek yıl Real Madrid'in ilk 11'ini seçiyorum. Courtois, Dumfries, Huijsen, Konate, Cucurella, Tchouaméni, Valverde. Bernardo Silva yedek kulübesinde. Diomande, Brahim yedek kulübesinde. Bellingham, Arda yedek kulübesinde. Vinicius ve Mbappe. Bernardo Silva hakkında da şunu söylüyor. Oyuncuları organize edebilen ve topu kontrol etmek için kalite ve sabra sahip birine ihtiyaçları var. Portekizli oyuncu bu konuda mükemmel. Maçların temposunu kusursuz bir şekilde belirliyor. Ulan belirliyorsa neden yedek kalıyor Bernardo? Neden Arda Güler inanılmaz bir uyumu varsa, kanat oyuncularını böyle iyi oynatacaksa neden yedek kalıyor? Bana bunu açıklayın sadece ya. Gelelim Mundo Deportivo'ya arkadaşlar. Arda Güler Özil'in aynasının önünde. Arda Güler şu anda Mesut Özil'in Mourinho yönetiminde oynamak üzere Real Madrid'e geldiği zamanki yaşı olan 21 yaşında ama Arda Güler 3 sezondur buranın oyuncusu. Portekizli teknik direktör yani Mourinho 2010 ve 13 yılları arasında Alman oyuncuyu zirveye taşıdı. 3 sezonda 68 asist ve 27 gol. Arda Güler'i de sürekli oynatın, ilk 11'de kesmeden oynatın, 150 asist yapar. Arda'yı kesmeden oynatın, Mbappe'nin arkasına koyun, sağda Diomande, solda Vini olsun, arkalarında Arda olsun, 150'yi geçik asist yapar. 13 yıl sonra Real Madrid'in başında bulunan Mourinho, Güler'i Özil'in adeta bir kopyası olarak görüyor. Aynı yaşta ayrıcalıklı bir sol ayağa sahip ve benzer bir yolu izleme fırsatına sahip. Arda Güler Real Madrid'e yabancı değil. Özil ile aynı yolu izledi ve aynı sayıda sezon.
Tam olarak 3 sezon forma giydi ancak çok daha genç yaşta. Henüz 18 yaşındayken keşfedilmemiş bir yetenekle geldi. İstatistikleri Özil'inkine yaklaşmasa da 18 gol ve 24 asisti var Arda'nın. Gelişme potansiyeli oldukça yüksek. Hele ki Mourinho ile durum daha da böyle. Mesut Özil gibi benzer bir oyuncudan en iyi verimi alan ve Guardiola'nın muhteşem Barcelona'sına karşı kaybedilen zemini geri kazanmada kilit rol oynayan, onlardan La Liga şampiyonluğunu ve Kral Kupası'nı almayı başaran bir isim. Arda Güler ve Portekizli teknik direktör Real Madrid'de başarılı bir ortaklık kurabilirler. Ulan oynatın şunu o zaman, oynatın. Genç Türk milli futbolcu Özil ile birlikte oynamanın ne demek olduğunu zaten biliyor. Çünkü ikisi de Fenerbahçe forması giymişti. Alman orta saha oyuncusu profesyonel kariyerinin son dönemlerindeydi. Arda Güler ise futbol dünyasında ilk adımlarını atıyordu. Mesut Özil Arda ile bir fotoğrafını paylaşarak altına geleceğin 10 numarası yazdı. Sonrasında Mesut'un açıklaması. Onu çok iyi tanıyorum. Fenerbahçe'de birlikte oynadığımız zamanlar. Küçük kardeşim gibiydi. Sabırlı olması gerekiyor. Eminim zamanı gelecek. Dünya çapında bir futbolcu olmak için yeteneği var. Burada da yine aynı şeyler yazıyor arkadaşlar. Yani hep konuştuğumuz şeyler yazıyor aslında. Durdurup okuyabilirsiniz. Arda Güler'in iyi olduğunu, çok iyi olduğunu, bu takımı başarıya götüreceğini, öndeki oyuncuları besleyeceğini söylüyorlar ama ilk 11'e yazmıyorlar. Yani çok garip geliyor bana. Evet, yine Mundo Deportivo, Arda Güler ve Bellingham sadece bir tane olabilir. Türk oyuncu ve İngiliz oyuncu Mourinho'nun ilk 11'inde yer alacak hücum orta saha oyuncusu olmak için yarışıyor. Başlangıçta Bellingham için biçilmiş kaftan gibi görünen bu rol, İngiliz oyuncunun Real Madrid'in hazırlık maçlarında parlayan Arda Güler ile rekabet etmesine neden oldu. Mourinho onu önce merkez orta saha oyuncusu olarak denedi ancak daha sonra hücum orta saha oyuncusu pozisyonuna kaydırdı ve Arda Güler bu pozisyonda mükemmel bir performans sergiledi. Bu arada Arda Schalke maçından oyundan çıktıktan sonra Bellingham oyuna giriyordu. Bellingham'a hadi başarılar der gibi şöyle bir dokundu. Bellingham Arda'ya buz gibi baktı. Türk oyuncu hazırlık maçlarında Real Madrid'in öne çıkan isimlerinden biri oldu ve Dünya Kupası'ndan sonra antrenmanlara katılan Bellingham'ın kendisine verdiği süreyi iyi değerlendirdi. Şu anda Arda 22 Ağustos'ta Espanyol'a karşı oynanacak Real Madrid'in ilk lig maçının ilk 11'de başlama konusunda Bellingham'a göre avantajlı durumda. Bundan sonra neler olacağını göreceğiz. Ancak Bellingham'ın Arda Güler'in şu anki seviyesine ulaşmak için kesinlikle kendisini zorlaması gerekecek diyorlar. Vallahi dostlar, görüyorsunuz Arda'mızı övüyorlar. Yeteneğini biliyorlar. 10 numara pozisyonda Bellingham'dan daha iyi olduğunu da biliyorlar. Ama oraya yazmaya çekiniyorlar. Bunu söyleyemiyorlar. Ben söylüyorum. Arda Güler Bellingham'ın yaptığını yapamaz. Bellingham Arda Güler'in yaptığını yapamaz. O yüzden Arda Güler 10 numarada oynamalıdır. Mbappe ile arasındaki uyumu da görüyoruz. Hepimiz görüyoruz. Sen ben değil. İspanyol basını da görüyor. Dünya basını da görüyor. Sizlerin yorumlarında bekliyorum. Arda ne yapmalı? Nasıl bir strateji izlemeli? Bence Arda Güler Mbappe ile çok yakın olmalıdır. Zaten çok da kaynaşmışlar, sürekli sohbet ediyorlar ve ilerleyen haberlerde de söyleyeceğim. Arda Güler Mbappe'nin sosyal medyasında bir şeyler yapmış. Mourinho Espanyol maçında 10 numara pozisyonunda Arda Güler'i oynatacak. Marca gazetesi. Şampiyonlar Ligi Bellingham'ı paylaşıyor. Evet, şöyle bir kadro yapan da var. Keşke ikisi bir arada oynasa Arda ile Bellingham. Mbappe forvet, Vinicius sol, Bellingham 10 numara, Diomande sağ. Valverde ve Arda Güler'i arka plana koymuşlar. Bu kadro zaten çok saçmaymış arkadaşlar. Cucurea'yı buraya koyarım. Dumfries'i de buraya koyarım. Mbappe ve Arda Güler. Çok çok ölümcül bir ikili. Geçen sezonun ilk aylarında ve Schalke maçında gördük. Birbirlerini çok iyi anlıyorlar. Gerçekten öyle arkadaşlar. Carlos Espi antrenmanda asisti yapıyor, Arda Güler gol atıyor. Mbappe Instagram'dan basketbol oynadığı anları paylaştı. Basketbappe. Evet. Arda'nın Mbappe'nin Instagram gönderisine yaptığı beğeni ve yorum. Arda Güler gönderiyi beğeniyor ve alev gönderiyor. En iyi anlaştığı oyuncuya gönderiyor. Kıps. Rodrigo'nun piyasa değeri 45 milyon euroya düştü. Kardeşim hemen gel bakalım Türkiye'ye sen. Mbappe ve Yan Diomande artık Instagram'da birbirlerini takip ediyorlarmış. Süper Lig ve dünya futbol tarihinin efsane oyuncularından Roberto Carlos Müslüman olmuş arkadaşlar. Arda Güler'in sevincini koymuşlar oraya da. Allah kabul etsin, ne diyelim. Musiala yine bayılmış. Arkadaşlar epilepsi rahatsızlığı falan var diye de söylüyorlar. Geçmiş olsun. Çok gelecek vaat eden bir oyuncuydu. Gerçekten dünya futboluna ismini yazdırabilir dedik. Önce Kulüpler Dünya Kupası'nda ayağı kırılmıştı. Sonrasında da ikinci kez bayılıyor arkadaşlar. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur.
Bir videonun daha sonuna geldik. Bu akşam doğum günü yayını olacak arkadaşlar. Sizlerle keyifli futbol oyunları oynarız, bir şeyler yaparız, sohbet ederiz, Real Madrid haberlerine bakarız. Yine birlikte dertleşiriz, güleriz, eğleniriz. Hepinizi akşam açacağım canlı yayına bekliyorum. Akşam 9, 10, 11 arası açarım. Kaçta açarım bilmiyorum. Hepinizi o canlı yayına kesinlikle bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve hype haklarını kullanmayı unutma. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsan bu bana en büyük hediye olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay.